Hayır demek istedin ama ağzından tabii ki çıktı ve sonra kendinle kaldın. Bu tanıdık mı? İşten geldin, çok yorgunsun ama telefon çaldığında hiç düşünmeden açtın. Hayır diyemiyorsun. Herkesi dinliyorsun, herkese yardım ediyorsun. Ama kendi sorunlarını anlatacak biri var mı? Yine evet dedin, yine pişman oldun. Bu döngü her seferinde biraz daha yoruyor. Herkes mutlu, sen de gülümsüyorsun ama içinde bir şeyler batıyor. Bu gülümseme kimin için? Eğer bu tanıdık geldiyse, bu video senin için. Çünkü bunun neden olduğunu konuşacağız. People pleasing doğuştan gelmez. Öğrenilir. Çoğunlukla çok erken, sevginin koşullu geldiği yerde, uysal olduğunda sevildin. İtiraz ettiğinde soğuk bir yüzle karşılaştın ve öğrendin. Sevgi için uyum şart. Birisi nasıl tepki verecek diye bekliyorsun ve o tepkiye göre iyi ya da kötü hissediyorsun. Haksızlığa uğradın ama susmayı seçtin. Çünkü tartışmak ilişkiyi tehlikeye atar. Bu böyle öğrenildi. Empatik birisin. İnsanları çok iyi anlıyorsun. Ama bu aynı zamanda seni korumasız bırakıyor. Duygusal ihmal gördüğün yerde people pleasing büyür. İhtiyaçların görülmediğinde onları gizlemeyi öğrenirsin. İş arkadaşın bir şey istedi ve düşünmeden ben yaparım dedin. Bu refleks nereden geliyor? Toplantıda söyleyecek bir şeyin vardı ama sustun. Eleştirilmek ya da yanlış anlaşılmak çok ağır geldi. Herkes gitti. Sen hala buradasın. Çünkü olmaz diyemedin. Ve şimdi tek başınasın. Birisi seni övdü ve hemen küçümsemeye başladın. Bir şey değil, herkes yapardı. Bu neden? İş hayatında sınır koymak profesyonelliği bozmaz. Aksine gerçek güç hayır diyebilenin gücüdür. Bir kez hayır dedin ve dünya dönmeye devam etti. Bu his, bunu unutma. Annenin numarası ve zaten cevap vermeden önce suçluluk başladı. Bu hesap kaç saniyede yapıldı? Ailede sen herkesi birbirine bağlayan halkasın ve kimse bunun ne kadar yorduğunu bilmiyor. Annenle sınır koymak onu sevmemek değildir. Sevgi ve sınır birlikte var olabilir. Olmalı da. Aile toplantısında sen organizasyon yapıyorsun, arabuluculuk yapıyorsun, ev sahipliği yapıyorsun. Peki oturan kim? Sen yapmazsan kim yapacak? Bu cümle kaç kez seni hayır demekten vazgeçirdi? Bunu sana öğretenler de bunu birinden öğrenmişti. Bu bir zincir ve sen onu kırabilirsin. İlişkinde de hep önemli değil, ne istersen diyorsun ve kendi ihtiyaçların görünmez oluyor. Hep evet dedin ve bir gün küçük bir şeyde patladın. Bu aslında bütün bastırılmış hayırların patlamasıydı. Narsistler people pleaser'ları seçer. Çünkü hayır demeyeni başkasını mutlu etmek için kendinden geçeni ararlar. Gerçek sen olmadan kurulan ilişki bir yüzey. Karşındaki seni değil, yarattığın karakteri seviyor. İlişkide hayır diyebilmek onu kırmaz, güçlendirir. Çünkü gerçek bağ
Gerçek senden geçer. People pleasing bırakmak, sevilmemeyi göze almak değil. Gerçek sevginin koşulsuz geldiğini öğrenmektir. Hayır demek üzeresin ve kalbinin hızlandığını hissediyorsun. Bu bir karakter özelliği değil, öğrenilmiş bir refleks. Birisi kötü hissediyorsa, bu benim yüzümden mi diyorsun? Bu sesin nereden geldiğini biliyor musun? Karşındakinin yüzüne bakıp cümleyi değiştirdin mi hiç? Kendi görüşünü onaylanacak şekle sokmak. Bu işaret. Özür diliyorsun, haklıyken bile. Hatta bazen neye özür dilediğini tam bilmeden. Bu otomatik mi? Çatışmayı önlemek için ne kadar ödün verdin? Bazen bu kaçınma seni çok daha büyük şeylere mal eder. Hayır dedin ve hemen suçluluk geldi. Bu 6. işaret ve sınırlarının olmadığını fark etmek 7. Kaç tanesini tanıdın? 3 mü? 5 mi? Hepsi mi? Bu sayı seni tanımlamıyor, anlıyor. People pleasing senin bir kusurun değil. Bir ortamda hayatta kalmak için geliştirdiğin bir strateji. Bu seninle başlamadı ama seninle bitebilir. Suç değil ama sorumluluk. Bu fark önemli. People pleasing değişebilir. Bu bir karakter değil, bir örüntü. Ve örüntüler öğrenilebilir ve bozulabilir. Yorumlarda yaz. Hangi işaret en çok tanıdık geldi? Yalnız değilsin. Altında binlerce cevap var. Bu videoyu izlemeyi seçtin, merak ettin, baktın. Bu adımlar küçük görünüyor ama küçük değil. Durmak, bir istek geldiğinde bir nefes. Gerçekten evet mi demek istiyorum diye sormak. Küçük bir hayırla başla. Büyük hayırlara hemen geçmene gerek yok. Her küçük hayır bir kas inşa ediyor. Hayır dedikten sonra suçluluk gelecek. Bu normal. Otur onunla. Geçiyor. Her seferinde biraz daha kısa sürüyor. İhtiyacını sesli söyle. Küçük bir şeyle başla. Bugün bunu yapamıyorum. Özür eklemeden. Bu haftaki kapasitem yok. 4 kelime. Özür yok. Uzun açıklama yok. Bu da mümkün. Aynı. Ama bu gülümseme farklı. Bu sefer başkaları için değil, senin için.